Yani Mars-Uranüs kavuşumu olan bir erkeğe sen evlenelim de birlikte gerdek gecesinde cinsel ilişkiye girelim falan gibi böyle ya onlara safsata gelecek yani. Ya bu seninle ya asansörde yapmak isteyecek ya bilmem yani gökdelenin tepesinde seks yapmak isteyecek yani. Çünkü zaten ekstrem şu dersi de var ya benim anlattığım kadar açık anlatacak bir tane astrolog çıksın getirin vallahi bile elini ayağını öpeceğim, tamam mı? Yani erilliğini bir kenara bakın. Kadının ortasındaki Mars da cinsel ilişkideki istediği şey. Yani ben aktif mi olacağım yoksa pasif mi olacağım şeklindeki adam diyor ki o kadar çok bak bunu adamın ağzında direkt size adamın kurduğu cümleyi söyleyeyim. O kadar çok cinsel ilişki yaşadım ki artık beni kadınlar tatmin etmiyor. Oha dedim. Mars her iki cinste de cinsel ilişkiye girme şeklini veriyor. Venüs eşittir orgazm olmak demek. Yani şimdi bu tatmin olmak demek yani. Zaten temel doğası da Venüs tatmin olmak demek. Mars, Venüs ten uyumudur, cinselliktir, paradır, tatmindir. Yani tatmin olmaktır. Kadının ayı erkeğin Mars'ına kavuşuyorsa bu cinsel bir arzu getirir. Çünkü ay isteklerle ilgili, arzularla ilgili. Yani Mars'la Venüs kişinin cinsel tercihlerini gösteriyor. Özellikle Neptün arkadaşlar. Mars'ı kapatırsa bu bir homoseksüelite kavramı olarak gözükebilir. Mars-Uranüs kavuşumları sağ gösterip sol vuran, erkek görünüp kadınsı istekleri de olabileceği gibi Mars-Uranüs kavuşumları ekstrem cinsel isteklerle donatılmış da olabilir. Yani bizim standart toplum düzenine aykırı ilişki metotları. Yani bu nedir? Yani işte yani zaten hani grup seks vesaire bu tarz istek ve arzular. Yani nasıl diyeyim? Cinsel kimlik bunalımları. Ben kadın mıyım, erkek miyim? Ya da fantazi bunalımları. Fantaziyi gerçek sayma. Kriminal astrolojide kadın erkek ilişkileriyle ilgili özellikle size bir yani bir ilişkinin aşkla başlayıp cinayete nasıl gittiğini size orada göstereyim, bir görün de yani bir mideniz bulansın ancak bir kusun. Ya enteresan ya, çok polisiye bir bölüm yani tabii bu astroloji enteresan bir şey ya. Şimdi Ay, Mars karşıt olan bir erkek haritasında sevgilisiyle zaten kavga etmek istiyor. Bana karşı gelsin. Eril figür olsun. Yani bana tokat atsın. Bana vursun. Bana karşı gelsin. Benim sevgilimin ayı Mars'la karşı ben bu adamı döveyim o zaman. Evet yani çözüm olarak döveyim lan o zaman ben bu adamı diye. Mesela Ay Kova, Venüs Kova erkekleri daha çok böyle özgür ilişkiler. Ay Aslan, Güneş Aslan mesela bunu asaletli sevgililer. Sosyete, süslü püslü böyle. Venüs Yengeç, Ay Yengeç bunlar evcimen, evde yemek yapan, elinin ayarı olan, değil mi? Besleyen, anaç kadınlardan hoşlanıyor mesela. Ay Başak, Venüs Başak erkekler mesela daha hizmet isteyen. Bana hizmet etsin, bana çay kahve getirsin, elma portakal soysun. Ben ona soyayım, o bana versin, ben ona vereyim. Ay Terazi, Venüs Terazi daha estetik. Ay Akrep, Venüs Akrep daha seksapel. Ay Yay, Venüs Yay daha kültürel. Yani kültür istiyor sevgilisinde. Din istiyor, inanç istiyor. Bana bir şey öğret. Allah seni. Ulan ödümü kopardın Jüpiter. Çık buradan. Sen buradan gidiyorsun. Ondan sonra kızdı bana da küfür ederek gitti. Yaparak gitti. Eksantrik İlimler Akademisi'nde online astroloji eğitimlerimiz devam ediyor. Horary astrolojiden medikal astrolojiye, dünya astrolojisinden ilişkiler astrolojisine, finansal astrolojiden kendi geliştirdiğimiz astro trading teknik analiz yöntemlerine kadar birçok uzmanlık alanıyla eğitimlerimiz sizleri bekliyor. Derslerimize dünyanın her yerinden katılabilirsiniz. Eğitimlerimiz farklı içerikler üzerinden online uygulamalı olarak gerçekleşmektedir. Müfredatımızda bulunan konuları dilerseniz tek tek konular halinde veya hazırlık, temel, ileri, uzman, seviye sınıflarımızda full paket içerik olarak da öğrenebilirsiniz. Katılımcılar pekiştirmek istedikleri konularda tekrar derslerimize ücretsiz olarak da katılabilirler. Kampanyalarımızdan faydalanmak ve detaylı bilgi için 0543 297 55 30 numaramızdan hemen arayın. Instagram hesabımızdan ve web sitelerimizden bizi takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, merhabalar. Evet, 3. ilişkiler astroloji dersimize hoş geldiniz. Ben ve psikopat kızım Jüpiter. Evet, açılışta beraberiz direkt. Bak şimdi geldi, yattı. Şimdi buradan gitmeyecek. Tamam, o yatışa geçti. Evet arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şimdi arkadaşlar,
Arkadaşınızla ben kulaklıktan bağlantıdayım. Olay şöyle, ben anladığım kadarıyla biraz önce benim moladayken aradı. Ben de normalde açamam telefonu, göremiyorum ya da sürekli çalıyor telefon ama açasım geldi. Açtım. Şeyden bahsetti. Ya dedi hocam iyi ki molada açtınız. Yani bir durum var ama ben canlı yayına bağlanmak istemiyorum dedi. Ondan sonra durumu da özetledi. Bilmeseniz daha iyi olur. Ama bu tarz bir konu size danışmanlıklarda gelebilir. Yani bu özel bir konu. Transit olarak olsun, natal harita olarak olsun. e, Yani bir danışmanlık esnasında sizin önünüze böyle bir konu geldiğinde ne yapacağınızı bilmeniz açısından, örnek olması açısından size bu konuyu işlemek istiyorum. Şimdi burada tabii kadın arkadaşımızın merak ettiği konu şu. Kadın diyor ki benim haritamda mı bu vardı acaba da ben böyle bir erkeği seçecektim. Yoksa hani bu neden böyle oldu? Aramızdaki ilişki neden böyle sonuçlandı gibi merak ediyor. Arasındaki ilişkinin sonuçlanma şeyi de arkadaşlar, bizi arayan arkadaşınız kadın ve eşinin başka bir erkekle ilişkisi olduğunu düşünüyor. Peki sen bu konuda emin misin yani? Emin, net. Elinde delil var. Yani ispatlayarak boşanma davası açıyorsun değil mi? Şimdi bakalım. Şimdi ben buraya kadın ve erkek olarak atlıyorum. İsimlerini belirtmeyeceğim arkadaşlar. Kadın dedim. Kadının haritasını alayım, doğum tarihini. Neresi? Doğum saati. Bu kadının haritası. Şimdi erkeğin haritasını açıyorum. Burada biz neye bakacağız şimdi? Arkadaşlar, evlerin nasıl saat bilmediğimiz için burçları ev gibi değerlendireceğiz yani, tamam mı? Burçları ev gibi değerlendireceğiz. Peki burada tabii bizim arkadaşlar hani kişilerin cinsel şeyde tercihlerine bir şeyimiz yok. Yani hani yanlış anlamayın. Hani kişiler cinsel olarak tercih yapabilirler. O konu bizi ilgilendirmiyor. Biz ilişki astrolojisi bakımından inceliyoruz. Arkadaşınız da şunu söylüyor şu an benim kulağıma. Diyor ki ben de saygılıyım diyor herkesin cinsel tercihlerine ama diyor benimle evli diyor. Ya ben bunu bilseydim onunla evlenmezdim diyor. Ben de kadın olarak diyor haklıyım diyor. Ben karşısında bir erkek görmek istiyorum diyor. Ben onunla erkek olarak evlendim. Ama o bana bunları söyleseydi ben başına evlenmezdim. Kadın da haklı şimdi. Yani burada baktığımız zaman yani kimsenin cinsel tercihini sorgulamıyoruz. Yani yanlış anlamayın bu konuda. Yani bu anlamda bu bizi ilgilendirmez. Ama biz burada şimdi bir evlilik var ortada ve kadın bunu bilmiyor. Doğru mu? Sen bilmiyorsun. Bilmiyordun böyle bir şey. Bir de 2 çocuğunuz var. Ayrıldı mı şu an? Boşandı mı şu an? Çok oldu boşanalı. Hoba. Şimdi şöyle bir hikaye çok derinleşiyor arkadaşlar. Bu enteresan bir ilişki. Şimdi bunlar ayrılıyorlar. Kadın ve erkek ayrılıyorlar. Sen evlenmedin, pardon. Adam başka bir kadınla tekrar evleniyor. Başka bir kadınla evleniyor. Doğru mu? Ondan ayrılıyor, tekrar sana geliyor. Doğru mu? Tekrar sana evlenme teklif ediyor. Anladım. Şimdi bakalım. Şimdi şimdi ben size burada arkadaşlar natal haritalardaki öncelikle cinsel kimlik bunalımlarından biraz bahsetmem gerek. Bu ders bayağı uzun olacak. Yani şimdi bu konuya bir girdik. En az bir saat zaten natal haritadaki tespiti var yani. Şimdi cinsel kimlik bunalımları, karmaşaları. Burada jenerasyon gezegenleri devreye giriyor. Ben burada senle konuşmak istediğimde yapacağım ama ben senin, ya sen arada bir şey söylersen, kulağımda olunca kendimi yapıyorum da, bir dakika şöyle yapayım o zaman, şöyle daha rahat. Sen yine oradan bana arada sufle verirsin, tamam mı? Yani takıldın, şöyle oldu falan diye anlatırsın. Şimdi cinsel kimlik bunalımları. Natal haritaların üzerinde arkadaşlar bu konunun sebebi jenerasyon gezegenleriyle ilgili. Yani buna sebep olan şey Neptün, Uranüs, Plüto figürleri ama arkadaşlar bunun yanında diğer planetlerin de bazı kadın erkek figürlerinin, özellikle en çok bildiğimiz, mesela en çok önümüze çıkan özellikle topluma mal olmuş Rüzgar Erkoçlar, işte ne bileyim birçok işte Cemil İpekçi vesaire gibi hani kişilerin, toplum önünde olan kişilerin hani bu konuyla ilgili direkt cinsel kimliklerini açıklamaları. Bunların haritasında neler var? Hani ne bileyim Bülent Ersoy vesaire gibi konularda. Baktığımız zaman burada genellikle Mars'la Venüs devreye giriyor arkadaşlar. Burada bir kere bu konuda Mars'la Venüs'ü markaja alacaksınız. Yani Mars'la Venüs kişinin cinsel tercihlerini gösteriyor. Şimdi bu özellikle Neptün arkadaşlar. Mars'ı kapatırsa bu bir homoseksüelite kavramı olarak gözükebilir bir erkeğin haritasında. Özellikle cinsel kimlik arayışı ya da cinsel kimlik konusunda karmaşa verebilir. Çünkü Neptün arkadaşlar bulandıran bir şey. Mars da erkeğin haritasında erkeklikle ilgili bir konu. Neptün Mars gibi bir cinsel kimlik göstergesinin üzerine gelirse bulandırabileceği gibi, bakın şöyle de olabilir bakın. Tamam mı? Hemen homoseksüelite olmayabilir.
Hemen homoseksüelite yapıştırmayın orada yani. Gizli ilişkiye yatkınlık ya da gizli konuda cinsel seçim ya da cinsel olarak fantazi ama cinsel olarak yani şöyle söyleyeyim, gizli bir cinsel fantazi olarak da çıkabilir. Gizli cinsel tercih olarak da çıkabilir gibi. Burada özellikle erkeğin atısı Mars. Neptünle olan kavuşumlarında, yakınlaşan kavuşumlarında. Tamam mı? 3 dereceye geldiğinde 3 derece yakınlaşma geldiğinde daha net ortaya çıkıyor. Daha uzak yakınlaşmalarında bu konu yani erkeğin dünyasında çok da hani bariz ön plana çıkmayabilir. Yani her erkek içinde bir kadın barındırıyor. Yani her kadın da içinde bir erkek barındırıyor. Yin yang var. Yani tam olarak evrenin içinde tam erillik ya da tam dişillik söz konusu zaten değil. Dolayısıyla bu bir denge zaten. Ama burada eğer çok fazla bir yakınlık yani Mars bunalıma girdiyse arkadaşlar yani Mars burada karmaşa içindeyse burada erkeğin haritasında bu bir şeye dönüşebilir. Bir fantezi boyutu ya da bir cinsel kimlik karmaşası ya da cinsel kimlik arayışına dönüşebilir burada. Ama burada arkadaşlar benim önüme bu tarz haritalar geldi. Bu konuyla ilgili ben incelemeler yaptım. Benim tespit ettiğim bazı ufak ayrıntılar var. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Ondan sonra burada Neptün-Mars kavuşumu olan erkeklerin haritalarında gizli ilişkiye yatkınlık olarak çok fazla gördüm arkadaşlar. Çok fazla. Yani mesela özellikle bunun ben homoseksüelite yapabileceğini de düşündüğüm için yani bildiğim için teknik olarak homoseksüelite yapabileceğini düşündüğüm için kişiyi bu noktada uzaktan yani takipledim. Yani takipledim derken şöyle düşünüyorsun. Yani diyorsun ki yani sorgulamak hani nasıl diyeyim ya takiplerin peşine birini takmıyorsun da hani astrologça takip etmek nedir bilir misiniz bilmiyorum ama ben zaten işte haritalarına bakıyorum. Aynen. Ben de haritalarına bakıyorum. Şimdi görüyorum. Şimdi ben bu kişiyi sorguluyorum. Yani sorguluyorum derken o farkında olmadan ona sorular soruyorum. Takip ediyorum. Yani sorularımla takip ediyorum. Nasıl davranıyor, nasıl hissediyor diye. Şimdi erkek erkeği olunca da daha rahat karşı taraf, tamam mı? Benim anladığım kadarıyla yani daha çok böyle gizli ilişkilere çok yatkın kişiler oluyorlar. Yani eşle ilgili. Tamam mı? Hani Mars Neptün kavuşumları. Yani gizli zaten orada o Mars, tamam mı? Yani gizemli olduğu için oradaki Mars Neptün'ün altında, suyun altında Mars yani. Yani şimdi bunların ikinci göstergesi, bakın bunlar hep jenerasyonla ilgili arkadaşlar. Bunun bir oktav değişini söyleyeyim size. Uranüs. Şimdi Venüs'e daha gelmedim. Venüs'e de geleceğim. Bir dakika. Ben önce bir Mars'ı bitireyim de. Ulan Uranüs'ü çizmeyi unuttum arkadaşlar. Altındaydı değil mi o zıpçığı? Tamam. Zıpçığını nereye koyacağımı şaşırdım. Bir dakika zıpçığını şöyle şuraya çizeyim. Şimdi Uranüs'e geldim. Şimdi Uranüs arkadaşlar Mars'a kavuşursa bu da ekstremlik getiriyor arkadaşlar. Şimdi bunlar da özgürlük getiriyor. Şimdi bu Mars Uranüs kavuşumunda da arkadaşlar homoseksüelite olabilir. Çünkü burada da özgürüm ben diyor ya. Tamam mı? Yani buna mesela sen erkeksin dediğinde hayır yo ben kadınlığı istiyorum da diyebilir. Baskı yapıldığında ters tepebilir. Çünkü Mars Uranüs agresif zaten. Tamam mı? Devrimci ruhlu. Dolayısıyla ona dayatılan cinsiyeti tercih de etmeyebilir yani. Hani reddedebilir yani. Takıntılı insanlar çünkü hani bunlara bir dayatma yapamaz. Hani sen erkeksin dediğinde hadi lan değilim de diyebilir yani, tamam mı? Buna ne dayatma yapacaksın ne ters tepki vereceği belli değil. Yani Mars Uranüs kavuşumları sağ gösterip sol vuran, erkek görünüp kadınsı istekleri de olabileceği gibi Mars Uranüs kavuşumları ekstrem cinsel isteklerle donatılmış da olabilir. Şöyle ki yani toplum yani bizim standart toplum düzenine aykırı ilişki metotları. Yani bu nedir? Yani işte yani zaten hani grup seks vesaire bu tarz istek ve arzular. Yani nasıl diyeyim ilişkinin içerisinde ekstrem derecede dediğimiz yani toplum standartlarına aykırı dediğimiz sınırların dışında olan ilişki tarzlarını Mars-Uranüs kavuşumları verebilir. Verir demiyorum. İhtimal dahilinde, olasılık dahilinde gözlemlemek lazım. Yani verebilir. Çünkü bu kişiler zaten asi ruhlu kişiler. Yani zaten devrimci ruhlu kişiler. Zaten bunlar marjinalite istek ve arzuları içindeler. Dolayısıyla normal standartlardan zaten tatmin olmuyorlar. Hani sen bu kişiye yani Mars-Uranüs kavuşumu olan bir erkeğe sen evlenelim de birlikte gerdek gecesinde cinsel ilişkiye girelim falan gibi böyle yani onlara safsata gelecek yani. Ya bu seninle ya asansörde yapmak isteyecek ya bilmem yani gökdelenin tepesinde seks yapmak isteyecek. Yani çünkü zaten ekstrem
Ya sen buna ne gerdek gecesinden, ne standardından bahsediyorsun? Standart yok ki adamda, zaten standart yok. Yani bizim toplum standardı ne? Evlenirsin, karı koca yatak odasında seks yapar. Ya Mars Uranüs kavuşumu olan biri bunu da yap. Ha, bu yani bunların cinsel anlayışları farklı olabilir. Yani ya dedim, yani ben burada dediğim şey ondan sonra Mars Uranüs kavuşumu yani ekstrem bir şey yani. Hani gökdelenin tepesinde falan ya da ne bileyim yani böyle ulu orta ya da tahrik edici şekilde ekstrem şeylerden tahrik oluyorlar bunlar. Dolayısıyla karakteristik olarak. Tabii birçoğu da psikopat da olabiliyor. Yani Mars Uranüs kavuşumu psikopat bir açıdır yani. Çünkü ne yapacağı belli değil. Yani çat pat vurabilir her yere. Bu aynı zamanda faşist mi deniyordu? Ne deniyordu? Faşist ilişki mi deniyor? Ee, neydi arkadaşlar bu şeyin adı? Hani bu görürüz filmlerde. Kırbaç, ne bileyim hani ya bunları konuştuğum için kusura bakmayın. Siz soruyorsunuz, ilişkiler aslında ben anlatıyorum yani. Ha, fetişizm. Mozaşist ha. Mozaşist. Sadist, mozaşist. Ha. Bunlara eğilimli olabilirler. Tamam mı? Hani şiddet kullanma. Hani ilişkide şiddet kullanma ile ilgili. Mars Uranüs kavuşumu. Bunu verebilir. Ekstrem çünkü. Homoseksüelite verebilir. Ama bu kişi homoseksüeliteyi yani şöyle yaşayabilir. Yani sadece oradaki şey nasıl bir şey diye yaşayabilir. Yani bu onun erkek ya da kadın olduğunu ya da mesela bu kadında da olabilir ha. Bu kadında da olabilir yani. O onun lezbiyen olduğu anlamına gelmiyor. Bu erkek de olabilir yani. Şimdi burada o zaman biz şu lezbiyenlik, homoseksüelite konusunu bir açığa kazandırmamız lazım. Yani şöyle diyeyim. Bir, ruhsal olarak kimlik bulanımı. İki, sadece meraktan. Hani merak etmek yani. Mars Uranüs, ha merak dedi senin eşinde değil mi? Merak ettim, bunu denemek istedim. Ha, şimdi burada buna benziyor yani olay. Tamam mı arkadaşlar? Yani Mars Uranüs kavuşumu yani onun homoseksüel olduğu anlamına gelmiyor. Yani bak şimdi şunu bir şey yapalım o zaman. Şunu bir masaya yatırmamız lazım. Hani şu dersi de var ya, benim anlattığım kadar açık anlatacak bir tane astrolog çıksın, getirin vallahi bile elini ayağını öpeceğim, tamam mı? Onu da söyleyeyim. Bu konuda ilgili benim bayağı bir 2 sene önce araştırmalarım olmuştu. Çünkü birkaç tane vaka geldi bana. Enteresan vakalar gelmişti. Sonra merak ettim. Bu konuyla ilgili hatta bayağı bir yani cinsel kimlik bunalımı neden insan yaşar diye bayağı bir araştırmıştım. Bayağı haritalar üzerinden de tatbik ettim. Ondan sonra enteresan bulgulara rastlamıştım. Şimdi size onları anlatıyorum. Bu araştırmamı anlatıyorum. Bu konuyla ilgili yani Mars Uranüs kavuşumu demek arkadaşlar yani homoseksüel demek değil. Mars Neptün kavuşumu da homoseksüel demek değil. Yani burada özellikle Rüzgar Erkoçların haritasında, ki o harita bende var, enteresan bir haritadır. Onun üstünden bir şey anlatacağım birazdan size. Ya bunlar ben mesela hiç hayatım boyunca merak etmedim ama astrolog olunca insan merak ediyor. Diyorsun ki ya bir kadın neden erkek olur lan? Bunu anlamaya çalışıyorsun yani, tamam mı? Neyse, haritasına baktım, enteresan bulgular vardı. Yani mesela bu da olabilir yani, bir kadın erkek de olabilir yani. Bize yani toplum standartlarına aykırı bir erkek kadın da olabilir. Yani bunu söyleyebilmesi var, söyleyememesi var. Şimdi bunu toplum önünde yaşaması ya da gizli olarak yaşaması ile ilgili arada yani bunu ben merak ettim, denedim şeklinde olabilir. Bunu ben kimlik olarak kabul ediyorum olarak olabilir. Şimdi kimlik olarak kabul edilmesi için bu olayın haritanın tepe noktasında olması. Eğer alt noktalarda oluyorsa bu cinsel istekle yani o an merakla ilgili olabilir. Yani 1, 2, 3, 4, 5. evlerde, 6. evlerde. Yani haritanın alt kanatlarındaysa bu konu gizli. Yani içsel, ruhsal, yani merak yani. Ama haritanın tepe noktalarına erişiyorsa eğer şayet, o zaman bu konu daha sosyal olduğu için toplum bilir bunu. Yani onu söyler o. Örnek Rüzgar Erkoçlar. Bakın Mars en tepede. Mars en tepede, Neptün'e gidiyor. Uranüs'le arada sıkışmış. Kimlik bunalımı. Bakın bu bir kadın haritası. Zaten normalde kadın haritasında tepede Mars dominantlık verir. Zaten kadını dinliyoruz. Kadın diyor ki ben hep erkektim ki diyor. Yani ben hep erkek olmak erildim diyor yani. Eril enerji bana çok yakın geliyordu diyor. Yani ben savaşmak istediğim, ben diyor hani silah kullanmak istediğim, hani erkek şeylerine meyilli. Şimdi Mars tepede zaten, tamam mı? Bir de değişken burçta. Özellikle arkadaşlar, şimdi ben size konuyu birazcık daha geniş anlatmam gerekirse. Mars, Venüs. Özellikle erkek haritalarında ya da kadın haritalarında Mars her zaman cinsellikle ilgili. Cinsel aksiyonla ilgili. Yani erilliğini bir kenara bakın. Kadının haritasındaki Mars da
cinsel ilişkideki istediği şey. Yani ben aktif mi olacağım yoksa pasif mi olacağım şeklindeki durumunu belir. Mars eğer sabit burçlardaysa bir kadının haritasında doğduğum şekli korurum şeklinde çalışıyor. Doğduğu şekli koruyor. Yani ben kadın doğduysam diyor kadınım diyor. Erkek doğsam erkeğim diyor. Sabit şu. Ama eğer çift bedenli burçlarda dediğimiz nedir? Mesela işte balık, yay, başak, ikizler gibi burçlardaysa Mars kişi cinsel kimliğinde değişiklik yapabilir. Yani bu da bir gösterge. Yani çift bedenli burçlarda Mars tercih edebilir. Yani diyebilir ki yok lan ben kadın olacağım. Ya da yok ben erkek olacağım. Ya da bunu ben merak için deneyeceğim diyebilir. Ya da gizli olarak arka planda psikolojik destek de verebilir. Bu kadında da böyle, erkekte de böyle. Yani kadınlar da dominant ya da eril enerjiyi arzulayabilir. Ya da bunu fantezi olarak düşünebilir. Ya da bunu isteyebilir. Ya da bunu hayal edebilir yani. Burada Mars ne kadar sabit, ne kadar değişkenlikle de ilgili. İki, burada Rüzgar'ın haritasında dediğim gibi yani çok güzel bir kadın. Güzel bir kadının erkek olması. Nereden çıktı be abi sen de böyle bir istek diyorsun yani. Bakıyorsun arkadaşınız kulağıma bir şey söylüyor. Neyse onu ben söylemeyeyim. Evet. Yani yine de burada tabii ki umma yayın yaptığım için böyle söylemek zorundayım arkadaşım. Evet şimdi gelelim Mars. Ondan sonra haritanın en tepe noktasında bakın Uranüs'le birlikte ve Neptün'e gittiğini görüyoruz. Yani buna bir sıkışma diyoruz biz. Yani Mars Uranüs'ten kaptığı enerjiyi Neptün'e götürüyor. Yani Mars zaten bu kadının cinsel ilişkiye girme metodu. Zaten çift bedenli burçta. Bir, yay burcunda değişken. Yani değişebilir. Yani diyor ki ben kadın doğdum ama yani Uranüs ben marjinal ve ekstremim yani. Yani marjinal ve ekstrem davranışlar sergileyebilirim. Ve Neptün'e gidiyor ve bir bunalıma doğru giriyor. Diyor ki yani ben bunu ve haritanın en tepe noktalarında bunu yaşadığı için daha çok bunu topluma da ilan ediyor. Yani diyor ki ben bunu size ilan ediyorum. Ben erkeğim diyor. Ama bu haritanın 12. evlerinde, 1. evlerinde, 2. evlerinde, 3. evlerinde, 4. evlerinde daha arka planda daha çok hatta şöyle anlatayım ben size. 12. evinde ise gizli. Bunu bilemezsiniz. 8. evde ise bunu bilemezsiniz. Tamam mı? Yine sosyal ev diyeceksiniz ama kolektif bir ev değil. Orası yatak odası. Yani kişi bunu söylemeyebilir. 12-8 bu konuyla ilgili bunu ilan etmeyebilir bu kişi. 4. evde ise bunu bilemezsiniz. Özellikle yerlerini söylüyorum. Buralarda kesin gizlidir. Net değildir. Yani şöyle hani bunu söylemez ya da bunu ilan etmez topluma. O zaman demek ki lezbiyenlik ve homoseksüelite kavramını ikiye ayırmamız lazım. İlan edilebilirlik olanı ve cinsel olarak kesin tatmin yani kesin olarak seçilmiş olanı. 2 seçilmemiş olanı. Yani merak için bu düşünün. Yani mesela örnek ben Mars arkadaşlar bana bir danışan erkek geldi. Tamam mı? Bundan 2 sene önce. Mars Uranüs kavuşumu var adamda. Adam diyor ki o kadar çok bak bunu adamın ağzında direkt size adamın kurduğu cümleyi söyleyeyim. O kadar çok cinsel ilişki yaşadım ki artık beni kadınlar tatmin etmiyor. Oha dedim. Yani ben bir danışmanlık esnasında bir erkekten bu tarz bir söz hiç öyle bir şok oldum ki. Zaten Mars Uranüs zaten kavuşumu zaten şok eden bir şeydir. Yani anlatabiliyor muyum? Adamın kullandığı cümle bu. Tamam diyor ki o kadar çok kadınla birlikte oldum ki bak yani sınırı aşmış. Sınır dışı. Bakın Rüzgar Erkoçlar da aynı şeyleri söylüyor. Mars dışarıda. Sınır dışı. 2 yani Mars bu 0 dereceyi geçmiş bakın. Yukarıda sınır dışı çalışıyor. Deklinasyon dışı çalışıyor. 1 ipini koparmış demek işte burada sınır dışına çıkmak. 2 adam da orada enteresan diyor ki abi ben erkeğim diyor ya. Tamam mı? Ama yani nasıl bir bunalıma girdiysem diyor yani. Adam da zaten bunu sorguluyor bana. Diyor ki sen astrologsun. Abi diyor ya ben kimlik bunalımına girdim diyor yani. O kadar çok kadınla birlikte oldum ki abi bu benim artık yani artık kadın istemiyorum diyor. Oha lan dedim ya bir kadın bir adam kadın istememe nasıl bir şey lan? Hani bunu anlamaya çalışıyorum ben de. Ne bu? İşte Mars deklinasyon dışı ve Uranüs'le birlikte anlatabiliyor muyum? Ekstrem değiştirebilir. Yani canım sıkıldı ondan sonra ben erkeklerle birlikte olmak istiyorum diyor. Şimdi bunu herkes söyleyemez. 1, 2 hissetmesi mümkün değil. Hani bir standartlara göre. Normal değil. Ama bu konu son derece hani normalde de
çok ekstrem ilişkilerinde bütün her şeyi yaşamış olan bir erkek bu noktaya gelebilir. Çünkü tüketmiş zaten. Oradaki boyutu tüketmiş. Yani hani adam hani senin fantezi boyutunda düşünebileceğin her şeyi realitede yaşayınca fantezi kalmamış adama. Yani adamın fantezisi yok lan adamın. Yani adamın artık fantezisi kalmamış. Yani standart hani bizim hani normal standartlarda toplumda fantezi olarak düşündüğümüz erkeğin ya da kadının hayatındaki fantezi boyutlarını adam realitede yaşamış. Adama fantezi kalmadığı için artık adam türete türete beyin anca bunu türetmeye başlamış. Tabii Mars dışarı çıktı mı bu özel çift kanatlı çift bedenli burçlarda Uranüs'e bile gerek yok. Yani bunu düşünebilir. Hadi bir dakika şimdi. Şimdi diyor ki arkadaşınız evet. Şimdi bir dakika. Şimdi bir arkadaşınız da öyle evet şimdi bana öyle şeyler söylüyor ki şu an arkadaşınız. Diyor ki arkadaşlar ben diyor o ilişkiden ayrılınca diyor ben bir daha bir ilişki bana talip oldu. Ben diyor kişiyle sözlendim ama evlenmedim diyor. Çünkü sen astrolog musun? Hani haritasına mı baktın gördüğünde ayrıldın onu anlamadım. Ha sen ulan sen o zaman bayağı astrologsun öyle mi? Ben özete geleyim. Arkadaşınız astrolojiyi bayağı biliyor. Ondan sonra bu söylediklerime de katılıyor. O da orada haritasında yani sözleniyor. Sözlenecekken tam yani sözlenmiyor. Çünkü nat haritasını inceliyor. Mars gene aynı figürlerde. Ya bana niye böyle modeller geliyor falan diye bunu sorguluyor. Bundan da şüpheleniyor. Bir de diyor adam da diyor avukattı. Ben bunu boşayamam da diyor. Başıma bela alırım. İlişki biraz şeye giriyor ve evlenmiyorlar. Ayrılıyorlar. Evet rüzgar koçlar peki bir etki istiyor ama bakın bir etki. Mars burada tepede olan her kadın da gitti erkek oldu değil. Evet Mars en tepede olan bir kadın Venüs'ü mesela bir kadının haritasında Mars tepede olursa bu ben erkeğim demek. Ama ben dominantım demek de şeklinde çalışır. Amazon kadınları vardır. Elinde mızrak atarlar. Hani bazı kadınlar business woman'dır. Hani bazı iş kadınıdır ya da ne bileyim çok böyle serttir. Dominanttır yani. Mesela bir kadın haritasında tepede eril hareket istemeyeceğiz. Görmek istemiyoruz. Neden? Bu çünkü dominantlık veriyor. Kadın doğasındaki naifliği yok ediyor. Örnek Güneş, Mars, Satürn gibi faktörler en tepede olmamalı. Olursa bu kişi normal kadın yani seni standart olarak kadını tarif ettiğin hani kadın deyince bizim aklımıza ne geliyor? Kadın eşittir nazik, nezaket, değil mi? Nezih ya da ne bileyim bir kibar, değil mi? Kadın eşittir bu. Estetik falan. Ama tepede bir Mars, tepede bir Satürn, tepede bir Güneş eğer varsa bu eril faktörü ön plana sokar. Bu kadın daha çok dominant yani eril figür üst seviyede. Dolayısıyla yönetici yani normalde kadın değil mi? Aileyi kurandır ama aile içerisinde değil mi? Besleyici faktör, anaç faktördür. Daha çok sahiplenicidir. Yönetici değildir. Ama şunu belirteyim. Kadın tabii ki Satürn terazide yücelir. Yani yücelmesinin nedeni de zaten kadınları destekliyor orada Satürn ama 7. evde destekliyor. Yani en tepede Satürn dominant veriyor. Yani dominant oluyor. Dolayısıyla bu da yönetici bir kadına işaret ediyor. Bu güzel olabilir ama arkadaşlar işte ters durumlar oluşturabiliyor. Özellikle çift bedenli burçlarda. 2. Eğer buradan Plüto geçerse kişinin cinsel isteklerini değiştirebilir. Travmaya sokabilir. Şimdi rüzgar koçların ben erkek olacağım dediği gün arkadaşlar Plüto Mars'ın üstünden geçti. Bundan 15 yıl önce. Yani 10-15 yıl oldu herhalde değil mi o şey olalı? Yani Plüto geldi Mars'ın üzerinden geçti. Rüzgar koçlar ne zaman erkek oldu? 2007 değil mi? Bakın ben de doğru hatırlıyorum. Çünkü o bakmıştım ben de şey yaptım bakın görüyorsunuz. Plüto Mars'ın üstünden geçiyor. Şimdi bu gibi duygulara sahip olabilecek o zaman sıradaki jenerasyon kim? Kovalar, oğlaklar, Mars oğlaklar. Haritanın en tepesinde Mars oğlağı olan kişiler. Mars oğlak burcunda olan. Ama ben lezbiyen oldum, ben erkekle birlikte olmak istemiyorum, kadınla birlikte olmak istiyorum veya değil de şöyle de olabilir. Erkek arkadaşını kaybedebilir, ayrılabilir. Eril figür değişti demek o. Plüto Mars'ın üstünden geçerse eril figürü değiştirir. Eril enerjiyi değiştirir. Ama o dönemlerde kadın herhangi bir kadınla erkekle ilişkide değil zaten. Bir, ikincisi olasılık yok.
zaten kişi ekstrem bir ilişki içinde ve Plüto Mars'ın üstünden geçiyor ve diyor ki ben erkek olacağım. Enteresan. Şimdi kadınlarınki bu. Erkeklerde de aynı durum arkadaşlar. Yine Mars şeklinde çalışıyor. Mars her iki cinste de cinsel ilişkiye girme şeklini veriyor. Yani Mars'ın nasılsa ve nasıl reaksiyon veriyorsa açıları, Mars'ın özellikle Uranüs karelerini, Mars'ın Neptün karelerini, Mars'ın Uranüs kavuşumlarını, Mars'ın bakın Mars eşittir Neptün, Uranüs, Plüto kare karşıt erkeğin haritasında cinsel kimlik bunalımı getirmeye müsaittir. Ya da kadının haritasında cinsel karmaşa veya buna benzer olaylar, istek, fantazi, hayal getirebilir. Mars, Neptün, Uranüs, Plüto gibi planetlere yapmış olduğu kare, kavuşumu yazmamışım. Kavuşum karşıtlıklarında. Karşıt da şöyle çalışıyor. Mars, Plüto karşıtlığı erkeklerin haritalarında cinsel manipülasyon. Şimdi biz bunu daha çok sapkın davranışlara meyil olarak görüyoruz. Tamam mı? Özellikle 2-8 aksında bir erkeğin haritasında Mars Plüto karşıtlığı öncü burçlardaysa, yani öncü burç Koç, ondan sonra Yengeç, ondan sonra Terazi, ondan sonra Oğlak burçlarındaysa eğer daha aktif, yani manipülasyon, yani karşı tarafı cinsel istekleri için kurban etme, sapkınlık, tecavüz, onu almak için yani onu elde etmek için her türlü yol mübahtır göstergesi veya cinsellik için her türlü yola müsaitlik, kabiliyet, istek ve arzu, donanım, fantezi, hayal artık türet yani verebilir. Şimdi bu arkadaşlar yakınlaşan açılarında daha ön planda, uzaklaşan açılarında daha geri planda veya yok da olabilir. Onu söyleyeyim. Özellikle 2-8 aksı dedim çünkü. 2-8 aksı arkadaşlar direkt olarak cinsellikle ilgilidir. 2-8 aksındaki gerilimler özellikle kadının haritalarında tacize uğramak, cinsel anlamda bazı saplantılar erkekte de böyle getirebilir. 2. Mars'ı şimdi öyle anlattık. Mars neymiş o zaman? Hem kadın hem erkek için cinsel kimlik, yani cinselliğimi nasıl yaşayacağım? Yani sen bunu sadece erkek için düşünemezsin. Yani sen Mars'ı evet şimdi Venüs'e geleceğim birazdan. Şimdi oraya bağlayacağım konuyu. Mars'ı sen sadece erkek için, tabii ki erkekte daha büyük rol var. Orada Mars direkt eril. Ama kadının da sonuçta bir Mars'ı, kadın da Mars'ıyla cinsel ilişkiye giriyor. Yani burada her iki tarafta Venüs'te tatmin oluyor. Venüs eşittir orgazm demek yani. Yani pardon yanlış çizdim. Bir dakika. Venüs eşittir orgazm olmak demek. Yani şimdi bu tatmin olmak demek yani. Zaten temel doğası da Venüs tatmin olmak demek. Venüs eşittir tatmin olmak. Şimdi neyden tatmin olduğunla ilgili. Bakın ikisi de hem kadına çalışıyor hem erkeğe çalışıyor. Yani tabii ki bizim astrologlar bunu diyorlar, Mars'ın erkek Mars'ta, Venüs'üne bakın kadının falan. Yok abi. Yani ben bu konuyla araştırma yaptım. Evet bu denilebilir. Öyle diyoruz maalesef. Kitaplarda böyle yazıyor. Yani Venüs işte kadındaki enerji, işte Mars. Yok abi. Mars hem kadında çalışıyor hem erkekte çalışıyor. Her iki cinsin de cinsel fonksiyonlarını veriyor. Nasıl cinsel ilişkiye girmek istiyorsun yani? Yani bu senin cinsel aksiyonunu veriyor yani. Nasıl aksiyon? Burada mesela Mars daha öncü burçlardaysa kişi çok fazla cinsel arzu içinde olabilir. Cinsel tatminsizlik veya buna benzer şeyler içinde olabilir. Mars öncü burçlardaysa. Öncü burçlarda ve karşıtsa arkadaşlar özellikle Neptün karşıtlığı. Burada ya kandırılmaya ya kandırmaya meyilli. Cinsel kimlik bunalımları. Ben kadın mıyım, erkek miyim? Ya da fantazi bunalımları. Fantaziyi gerçek sayma. Ya hayallerini kendini kandırma ya da başkalarını kandırma ya da başkalarının kendisini kandırmasına izin verme. Kullandırma, kullanma, kurban etme, kurban olma gibi özellikler içine sokabilir. Şimdi Venüs'e gelelim. Yani o zaman Mars, Neptün, Uranüs, Plüto gibi planetlere özellikle kavuşum, karşıt, kare gibi açılarında yaklaşım Mars'a özellikle 3 derece toleransta net bir şekilde daha belirgin, 3 derece toleranstan daha da yakınsa arkadaşlar bakın burada mesela Rüzgar Erkoçlar'ın haritasında Mars Uranüs'ten kopmuş Neptün'e doğru gidiyor.
Bakın arada kalmış durumda ve burç değiştirmek üzere. Bakın değişmiş burç, değişken burçtan çıkmak üzere, öncü burca geçmek üzere. Yani yücelime geçmek üzere. Mars Oğlak'a girecek. Mars Oğlak'ta bakın hem de yücelime geçiyor. Yani evet, Rüzgar Erkoçlar bana gelse ben astrolog olsaydım. Bana deseydi ki ya İlker, ben kadınlıktan sıkıldım, erkek olacağım deseydi. Tabii bunu söylemek şu andaki tecrübemle, yani ya da bu haritalara olan şeyimle, Mars Oğlak Burcu'nda yücelime geçeceği için ben bu kadına vallahi git abla sen, yani abla gerçi kaç doğumlu? 86, benden küçükmüş. Derdim ki ya Rüzgar, ya güzel kadınsın ama valla yani evet yücelime geçecek, yani bence olma ama yani Mars Oğlak'a geçecek, yücelime geçecek yani. Dolayısıyla evet bir kimlik bunalımı yaşayacaksın gibi duruyor ama yaşıyorsun. Yani evet ama bu Mars teknik olarak yücelime geçecek yani. Tamam mı? Yani senin erkek olman kadın olmandan daha etkin olabilir. Yani çünkü Mars yücelime geçecek. Dolayısıyla diyebilirdik ondan sonra. Tabii bunu ben diyemezdim de hani şimdi sadece şey olarak diyorum. Yani demeliyiz anlamında. Çünkü yücelime geçecek. Ama şimdi şöyle olsaydı. Mars Başak'tan giriyor, Terazi'ye gidiyor. Mesela bu sakat mesela. Çünkü neden? Mars Başak'tan geliyor, Terazi'ye gidiyor şimdi. Yani orada böyle bir Neptün ya da Uranüs sıkıştırması olmuş olsa, Terazi burcu da şimdi Mars orada zararda. Yani senin kadın olman ya da erkek olman senin için pek de hayırlı olmayabilir. Hani Mars orada Yaydan Oğlak'a geçtiği için hadi gene iyi de Mars Başak'tan Terazi'ye geçince kötü yani, tamam mı? Progres haritada. Yani progresten. Progres haritanın içerisinde Mars burç değiştirirse kişinin cinsel istekleri değişir. Venüs burç değiştirirse cinsel istekler değişir. Yani onu söyleyeyim. Bir Venüs'e gelemedik. Venüs'te aynı şeyler Venüs için de geçerli. Sadece şekli değişik. Venüs eşittir tatmin olmak. Venüs'te kişinin nasıl tatmin olduğundan bahsediyor. Yani diyor ki ben ilişkinin içerisinde, bakın Mars aksiyondan bahsediyor. Yani diyor ki ben ne yaparsam tatmin olur. Yani ne yapmaktan hoşlanıyorum. Mars aksiyon olarak. Seks ikiye ayrılır. Aksiyon yani aktif pasif. Dolayısıyla burada ben cinsel ilişkinin içerisindeki kimliği burada ikiye ayırıyorum yani. Tamam mı? Burada Venüs'te ben bu ilişkinin içerisinde tatmin olmak, yani orgazm olmak konuları Venüs'le alakalı arkadaşlar. Yani ben bir aksiyon yaptım ama yani Mars. Tatmin olacağım mı? Venüs. Orgazm olmak, tatmin olmak, para almak, ücret almak. Hani bu Venüs işte bu tarz şeylerle ilgili yani. Şimdi bir tane daha olay var arkadaşlar. O da Ay. Şimdi arkadaşlar Ay, bu da hiçbir yerde yazmaz. Anında onu söyleyeyim. Ay arkadaşlar Mars figürleriyle, özellikle bir kadının erkeğin haritasında. Şimdi burada tepkiler. Ay tepki vermek. Şimdi cinsel kimlik bunalımından bahsedeyim. Bu kahve mi su mu lan? Bu su bitmiş. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi Ay. Şimdi Ay hiçbir yerde, ben bir kitapta okumadım bunu. Böyle bir şey, bilgiye de rastlamadım. Bunu ben araştırmalarım sonucunda tespit ettim. Bu konuyla ilgili ben bayağı bir tırmaladım. Ya dediğim gibi astroloji ile başlayınca arkadaşlar çok fazla tırmalayacağınız konu var. Mesela kriminal astroloji diye bir şey öğreteceğim size. Yani mutlaka hani dışarıdan alan, ilişki astrolojisini dışarıdan alan arkadaşlar, kriminal astrolojiye kesin gelin ya. Onu söyleyeyim yani. İlişki astroloji alıyorsanız kriminale kesin gelin ya. Neden? Çünkü arkadaşlar enteresan bir konu ya. Ben çok seviyorum böyle polisiye şeyleri, araştırma, dedektiflik falan. Benim bir de şimdi Venüs Kova böyle hani çok böyle marjinal, ekstrem hani araştırmaları da çok seviyorum. Özellikle kriminal astrolojide kadın erkek ilişkileriyle ilgili özellikle size bir yani bir ilişkinin aşkla başlayıp cinayete nasıl gittiğini size orada göstereyim, bir görün de yani bir mideniz bulansın, ancak bir kusun. Ondan vay anasını satayım, ne oluyor lan böyle falan. Ya enteresan ya, çok polisiye bir bölüm yani. Tabii bu astroloji enteresan bir şey ya. Evet, gelelim şimdi konuya. Ay arkadaşlar bir erkeğin haritasında kadın tipini verir. Tamam mı? Hani nasıl kadından hoşlandığıyla ilgili. Şimdi bu Ay, tamam mı, kadınsal şeylere yakın olmalı erkekte. Eğer erkeksel şeylere yakınsa o zaman kadında dominantlık istiyor. Şimdi kadına da geleceğim. Daha bitmedi Mars'la Venüs. Ben şimdi diyorum ya, bu konu çok derin. Ben bu konuda var. Şu söylediklerimi yazın da bana da gönderin ya. Allah rızası için kitap yazacağım. Bir şeyler yazabileyim yani. Ben de anlatma var da yazmaya gelince elim çalışmıyor arkadaşlar. Çok zor yani.
Şimdi burada arkadaşlar Ay, Mars, kavuşum karşıt. Şimdi bu Mars eril bir figür. Dolayısıyla bir kadının haritasında olabilir. Tamam, çatışma getir tamam, ama erkek figür. Erkek istiyor. Yani eril figüre karşı şey değil. Ama bir adamın haritasında Ay şimdi duygusal anlamda kadından beklentileriyle ilgili. Dolayısıyla Ay, Mars kavuşum ya da Satürn kavuşum ya da Mars karşıt ya da Satürn karşıt gibi duygularda erkeğin kadındaki isteklerini değiştiriyor. Yani diyor ki bence diyor kadın yönetmeli ya da diyor kadın eril olmalı ya da diyor kadın otoritedir diyor. Yani şimdi bu tabii ki şeye götürmez ama bu noktada kadını daha dominant sevebiliyor. Duyguyu anlamanız için veriyorum bu fonu. Bu fon bilgi. Yani bu fon bilgiyi alın, duyguları anlayın. Yani kişi nasıl duyuyor, yani hissediyor yani, tamam mı? Şimdi Ay, Mars karşıt olan bir erkek haritasında sevgilisiyle zaten kavga etmek istiyor. Bana karşı gelsin. Eril figür olsun. Yani bana tokat atsın, bana vursun, bana karşı gelsin. Ay, Mars karşıt. Zaten kavga etmeye, o yüzden kavga etmeye meyilli ya zaten. Tabii şimdi böyle düşünmeyin, hani benim sevgilimin Ayı Mars'la karşıt, ben bu adamı döveyim o zaman. Evet yani çözüm olarak döveyim lan o zaman ben bu adamı diye. Burada olabilir. Yani dövebilirsin. Şiddete yatkın. Ya da şiddet, yani burada tabii o yüzden biz daha tabii baktığımızda kriminal boyutu bu. Kriminal olarak konuşursak evet, Ay Mars karşıtlığı olan, Ay Satürn karşıt olan kişiler ilişkilerinde daha mesela Ay Güneş Dolunay karşıtlığı, mesela karşıt enerjiler. İlişkilerinde daha arkadaşlar. Mesela bakın, feminen ruh isteyen erkekler. Ay Venüs kavuşum feminen. Yani daha bayansı, daha kadınlarda hani kadınsı, hani nezih, nezaket, Ay Venüs kavuşum. Yani istiyor ondan sonra. Yani burada sembolleri burada okuyacaksınız. Yani sembolleri birleştir. Bu konuda değil mi? Konuş bitmez ya bu konu. Şimdi Venüs burada arkadaşlar Uranüs'le birleşirse ekstrem tarzda kadınlardan hoşlanabilir. Erkek. Mesela şimdi erkekte Venüs'te, Venüs erkekte istediğim kadın nasıl bir kadın? Mesela Venüs. Bunu da erkeğin haritasında Venüs Kova burcundaysa, Venüs Uranüs'le kavuşumsa, Venüs böyle ekstrem, sıra dışı bir kadından hoşlanabilir. Böyle özgür bir ilişki isteyebilir. Tamam mı? Uranüs'le kavuşumsa yine aynı şey. Marjinal, ekstrem. Zaten Venüs Kova demek zaten ekstrem demek. Tamam mı? Hani ekstrem bir kadınla birlikte olmak istiyor. Sıra dışı. Yani değil. Normal standartlarla ilgili değil. Mesela Venüs Yengeç daha minnoş. Yani evde işte sevgilimle çekirdek çıtlayıp film izleyeceğim, Netflix izleyeceğim bir sevgili istiyorum diyor Venüs Yengeç. Venüs Aslan asalet istiyor sevgilisi. Erkek. Diyor ki benim karım, benim eşim sosyete olmalı. İkizler mesela hani daha çok konuşmak istiyor. Konuşan, yazan kadından hoşlanıyor. Ay ikizler, Venüs ikizler. Mesela Ay Kova, Venüs Kova erkekleri daha çok böyle özgür ilişkiler. Ay Aslan, Güneş Aslan mesela bunu asaletli sevgililer. Sosyete, süslü püslü böyle. Venüs Yengeç, Ay Yengeç bunlar evcimen, evde yemek yapan, elinin ayarı olan, değil mi? Besleyen, anaç kadınlardan hoşlanıyor mesela. Ay Başak, Venüs Başak erkekler mesela daha hizmet isteyen. Bana hizmet etsin, bana çay kahve getirsin, elma portakal soysun. Ben ona soyayım, o bana versin, ben ona vereyim. Yani daha hizmet ilişkileri. Ben ona 2 gram verdim, o bana 3 gram verdi falan. Arada bir gram borcum var hani gibi. Daha hesap kitap, mali müşavir gibi hesaplı ilişkisi. Ay terazi, Venüs terazi. Daha estetik. Ay akrep, Venüs akrep, daha seksapel. Ay yay, Venüs yay, daha kültürel. Yani kültür istiyor sevgilisinde. Din istiyor, inanç istiyor. Bana bir şey öğret. Talep var. Venüs yay erkekte. Ay yay. Ben diyor kadından bana bir şey öğretmesini. Ya da kadında dindarlık istiyor. Din, inanç ya da uluslararası ya da yabancı diller ya da ne bileyim yani uluslararası bir şeyler istiyor. Irklar arası. Mesela kendisi atıyorum İspanyol, eşi Türk mesela veya
eşi Türk. Yani kendisi Türk, eşi İspanyol gibi yani. Farklı ırklar. Yay. Farklı dinler de olabilir. Yani burada din, yani din teması var. International. Uluslararası dış hatlar abicim. Yay burcu dış hatlar. İkizler iç hatlar. Yani ikizler iç hatlar, cadde sokak. Yay burcu bu dünyadan değil yani, dışarı çıkacaksın. Yani uzaydan bile isteyebilir yani. Başka yerden, başka bir gezegenden bile bulabilir. Oğlak. Kariyer istiyor, kariyer. Ay oğlak, Venüs oğlak. Ben diyor eşimde iş isterim. İş teması isterim. Kariyer isterim. Çalışsın. Kariyeri olsun. Yani bir şeyler sunsun. Kova dedik, kovayı zaten balık. Aşk, romantizm, pembe yastıklı, yorganlı bir yatak. Da böyle mumlar eşliğinde kahvaltı etmek. Hani balık yani, gizli ilişkiler, romantizm, e, ondan sonra ya ay balık, Venüs balık tam bir romantizm ya. Yani böyle yani şey ya, böyle fantazi ya, fantazi istiyor yani, tamam mı? Ondan sonra fantastik bir ilişki istiyor yani. Birazcık daha böyle renkli bir yatak odası. Ondan sonra boğa para istiyor yani. Ay boğa, Venüs boğa, hani diyor ben eşim bana para versin, ben eşime para vereyim. Aramızdaki ilişkide para olsun. Neden? Boğa, Venüs, bir de ay boğada yüceliyor. Venüs boğada yönetici. Diyeceksin ki hocam hadi lan oradan. Boğa burcunda nasıl oluyor öyle iş? Ya arkadaşlar, size şunu belirteyim. Her ne kadar toplumda samanlık seyran olur deseler de bir ilişkinin içinde para yoksa, tamam mı? O ilişkinin içine limon sıkarlar. Tamam mı? Ben size gerçekleri, realiteyi ben size bahsedeyim yani. Hani siz gene toplumun dediklerine inanın ama beni de bir kulak ardı etmeyin yani, beni de bir dinleyin. Tamam mı? Bu Venüs boğada yönetici. Ay boğada yücelimde. Yani bir ilişkinin içinde para teması sakattaysa o ilişki bitmiştir. Bitmeye mahkumdur yani. Tamam mı? Para teması sakatta olmayacak abicim. Ay boğada yüceliyor. Venüs boğada yönetici. Para lazım. Dolayısıyla her ne kadar sen samanlık seyran olur desen de olmuyor be arkadaş. Olmuyor yani. Tamam mı? Şimdi burada koç, ay koç, Venüs koç daha böyle aksiyon, reaksiyon gösterebilen, hareket etme enerjisi yüksek kişilerden hoşlanıyor yani gibi. Sıralı devam. Şimdi burada ay. Daha arkadaşınızın haritalarına gelmedik ha. Rüzgar koçlardan bir girdik buraya geldik. Daha bu gece 2'yi 3 buluruz. Siz yine psikolojinizi ayarlayın. Venüs ne dedik biz şimdi? Ya söylemediğimiz yerler var mı? Ay'ı söyledik. Ay, Venüs tamam. Ay. Şimdi ay. Ne kadar rahatsa erkeğin haritasında o kadar eşinden rahat olacak. Rahat edecek. Tamam mı? Güneş kadında ne kadar rahatsa o kadar eşinden rahat edecek. Gelin şimdi kadına. Güneş. Şimdi erkekte aydı ya. Şimdi güneşte kadında. Güneş eğer ki ne? Venüs'e karşıtsa iyidir ha yani. Yani pardon, Venüs'e karşıt olmuyor. Karşı tarafın Venüs'üne karşıtsa. Yani şu. Sinaside karşıtsa. Güneş karşı sinastri haritalarında adamın güneşine karşıtsa. Şimdi bu ilişkide itiraz getirir ama dirsek tutunabiliyorsa bu var ya, kişinin güzelliğini görür yani. Onu görmek demek. Ben o güzelliği gördüm demek. Güneş Venüs karşıtlığı. Ben seni çok beğeniyorum demek. Ama işte amalı bir şey. Yani anladın mı? Bir karşıt yani. Yani bir aması var. İşte o amayı sen sindirebiliyor mu, sindiremiyor mu? İşte bu konu biraz arkadaşlar tartışmalı. Karşıt açılar her zaman olumlu değil. Dirsekleri varsa okey, yoksa gitti gümbürtüye. O zaman res çeker ona. Onun güzelliğini reddeder. Onun güzelliğini eleştirebilir o zaman. Ondan sonra gelin mevzuya. Güneş. Kadının haritasında ne kadar eril figürlerle kontak kurabiliyorsa, örnek Güneş, Satürn kontak kuruyorsa bu çok rahat bir evliliğe, çok güzel bir evliliğe. Ondan sonra uyuma işaret. Güneş Mars'la uyumlu kontaktaysa bu çok güzel bir evliliğe. Yani çok güzel bir adama işaret. Hani kadının artık. Hani çok güzel bir sevgilin var. Yani seninle çok iyi uyumlu. Güneş Mars ne kadar olumluysa. Ama karşıt enerjide dirsek varsa bu da olumluluk. Ben bir adamla tanıştım demek. Yani ama itiraz da getirebilir bakın burada. Kompozite bakmak lazım ama sinaside özellikle ben karşıt burçların enteresan aşklara işaret ettiğini ben savunuyorum bu konuyla ilgili. Denk geldikçe size göstereceğim. Ondan sonra hangi haritalarda gördüğümü hatırlamıyorum. Hatırlasam size burada göstereceğim. Ama ben böyle şeyler gördüm. İsimleri aklımda tutamıyorum. Ama gördüm. Netim yani. Güneş Mars karşıtlıklarında enteresan buluşmalar ve aşklar yaşanıyor. Güneş Mars karşıtlıklarında. Yani mesela bir kadının Mars'ı yengeç, adamın Mars, Güneş'i Oğlak mesela.
Hani enteresan aşklar verebilir yani, onu söyleyeyim. Hani çok böyle, çünkü pardon, Ay Mars karşıt, Güneş elin enerji olmuyor. Güneş Venüs karşıt olacak, tamam mı? Güneş kadının haritasında. Yine burada Venüs'le karşı tarafı Venüs'üyle kontak kuruyorsa çok güzel. Ay Venüs kontak kuruyorsa çok güzel. Kadının natal haritasında Satürn özellikle evliliğin, yani resmi evliliğin bir göstergesidir arkadaşlar. Çünkü terazi burcunun yücelim göstergesi olduğu için Satürn'süz evlenemeyiz yani. Kadının haritasında Satürn eğer Mars kare, Venüs kare, başka ne vardı? Ay Satürn kare gibi özellikler varsa natal haritada veya bu reddir, evliliğin reddinedir. Tamam mı? Bu rahat bir evlilik getirmez. 2. Kompozitte, Davison'da, Sinastri'de bu tarz şeyler evliliğin reddine, bir gün reddedileceğine, mutsuz olabileceğine dalalettir. Ama bu arada haritayı bütün olarak da incelemek lazım. Ama kadının natal haritasında özellikle bu durum varsa problem. Yine Juno, Jüpiter arasındaki açılar. Juno Jüpiter karşıt, bak güzeldir dirsek varsa. Kare ilişkiyi koparabilir. Natal haritasında varsa kavuşumlar çok güzel. Hani Juno Jüpiter kavuşumları ruh eşi falan yani. Sonra yine Güneş Şiron kavuşum ya da Şiron'a Venüs kavuşum veya Şiron bir şeye kavuşuyor. Şimdi bu kavuşum, Şiron kavuşumları çok güzel ilaç gibidir. Ama kavuşum yapıp da bir yere tekare ise o kavuşum hayır etmez. %98. Ben daha hiç boğa burçlarıyla büyük bir problem yaşadığımı hatırlamıyorum. Başak, boğa, hani balık, ondan sonra bazen tartışmalı oluyorlar. Balıklar bana biraz ters geliyor ama bana çok şey öğretiyorlar. Ben seviyorum balıkları yani. Güneyimde balık olduğu için. Nasıl? Arkadaşınız bir şey söylüyor. Neyse, tamam. Seni unuttuk. Şu haritana gelelim senin. Evet. Rüzgar Erkoçları. Gördünüz, bakın. Pluto geliyor, siliyor. Pluto geliyor, tak diye siliyor. Kadın erkek olacağım diyor ya. Al. Şimdi gelelim hattaki kardeşimizin haritasına. Kadın haritası. Şimdi ablamız da soruyor. Diyor ki, kadın isminde, tabii kadın demek zorundayım, kusura bakmayın. Yani ismiyle hitap edemiyorum çünkü ismini bana da söyleme. Tamam mı? Burada hani daha rahat olabilmemiz açısından. Yani şimdi bakın, kadının haritasına bakalım. Arkadaşınızın kadın olan haritasında. Şimdi arkadaşınız da soruyor. Diyor ki arkadaş diyor ki, hocam diyor, ya diyor benim haritamda mı var bu veya diyor, bana hep böyle erkekler geliyor diyor. Doğru mu? Yani benim haritamda, benim nasibim mi bu veya diyor, 2 kere diyor erkek arkadaşım oldu, ikisi de diyor aynı şeyi, olasılıklara yatkın diyor. Niye diyor 2'de bir böyle şeylerle karşı karşıya kalıyorum diyor. İşte bak, astrolog bu ya. 8. evdeki Lilith karanlık bir taraf veriyor. Yani Lilith Kova, yani ekstrem merakları olan, ondan sonra karanlık merakları olan, cinsel merakları olan erkekler sana çekilebilir. Birinci gösterge bu. Birinci gösterge bu. Şimdi ikinci göstergeye geliyorum. Dedik bu. Evet, bu bir kere senin evleneceğin adamların karakteristik terminolojisine cinsellikle ilgili karanlık istek ve arzular getiriyor. Zaten senin eşin de diyordu ki, yo ben homoseksüel değilim. Bu konuyla ilgili meramı tatmin etmek istedim. Doğru mu? Senden bu şekilde açıklama yapıyor ve adam burada ilişkinin içerisinde bu konuyla ilgili eşi bu konuyla ilgili elinde deliller var. Yakalıyor ve adamın savunması şu: bu konuyla ilgili merak ettim, bunu yaşadım diyor. Dolayısıyla ama ben homoseksüel değilim diyor. Doğru mu? Ondan sonra bu konuyla ilgili de Lilith'in burada 8. evde kadının karşıt evinde olmasından kaynaklanıyor. Yani karşıt evinde Lilith var. Yani eş modelinde bu var. Bu konuyla ilgili gündemler verebilir. Birinci gösterge, ikinci göstergeye bakıyoruz. Kişinin göstergesi Ay. Dispozitor Ay Oğlak. Güney ayından kopmuş gelmiş yeni bir Ay var. Burada Neptün'de de etkilerini almış. 2. Karmik bir ilişkiden bahsediyor bu harita. Ama burada özellikle Jüpiter-Uranüs kavuşumu 5. evde olması benim erkek arkadaşlarımın marjinal istekleri olabilir olasılığını benim önüme koyuyor. Çünkü 5. ev senin sevgililerinle ilgili. Sen de diyorsun ya, 2'de bir benim önüme niye böyle sevgililer çıkıyor ya? 2'de de çıktı, bu da öyle. Dolayısıyla da 5. evdeki bu Jüpiter-Uranüs kavuşumu işte aynen senin yani sana aşık olan erkeklerin biraz ekstrem, çünkü Uranüs ya hani ekstrem, ama mesela Uranüs tam bir homoseksüelite vermez. Yani Jüpiter hani onların sıra dışı özelliklerinin çok büyük olduğunu, çünkü Jüpiter Uranüs ya. Jüpiter de orada Uranüs'ü büyütüyor.
Yani burada mesela Uranüs'te yay. Mesela felsefi inançlar, ekstrem inançlar, ekstrem eğlence. Yay burcu eğlenceden de yanadır. Diyeceksin şimdi dinle eğlencenin nasıl olurdu bir burçta? Vallahi arkadaşlar yani eğlence deyince aklınıza birinci yerde aslan gelsin. İkinci yerde yay gelsin. Yay çok cümbüşçüdür yani onu söyleyeyim. Hani bu kadar cümbüşçü bir burcun nasıl dindar olduğunu ben hala anlayamadım ama evet cümbüşçü tarafı var. Yani çok cümbüşü çok sever. Onu söyleyeyim yani. Böyle tabii gölge yanı o. Yani gölge olarak çalışıyor. Hani burada ben çok rahat ve çok sağlıklı bir evlilik yaparsın diyemem ben. Yani Güneş Satürn kavuşumuna doğru gidiyor. Yani önümüzdeki 6-7 yıl boyunca oraya doğru gidecek ki Venüs Mars kavuşumunda karmik dekareyi bozamayacak. Şurada bir tane bir ilişki var. 2025'te şurada bir ilişki var. 2025'tekini bir dene istersen. 2025. O da sorunlu ama burada bir şey başlıyor. Hani Ay Satürn'le kontakta ama bu da gidişatta Satürn'e doğru gidiyor yani. Baskıya doğru gidiyor. Bu noktada ben hani çok sağlıklı bir şekilde evlilik figürü oluşturamayabilirsin. Evet yani Mars Lilith progres haritanda Mars Lilith karşıtlığında daha yeni bozuldu. Ne zaman? 2029. Yani 2029'a kadar bakıyorum harita kapanışa gidiyor zaten. Yeni büyüten bir şey yok. Yani büyüten bir şey olmadığı gibi Lilith karşıtlığı yeni bozuldu. Hani yeni bir şey başlayacak diyeceğim. Bak mesela örnek. Şu ay, şu güneş, şu Satürn'ü geçsin. Daha iyi. 2030 diyeceğim. Yani bence de çocuklarına sahip çık. Evet yani bence çocuklarınla ilgilensen daha bence mantıklı. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hayırlı geceler dilerim. Hayırlı bir hafta sonu dilerim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Her şey gönlünüzce göre olsun. Görüşmek üzere.